Bu videomda geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan The Platform ya da orijinal ismiyle El Hoyo filmini analiz edeceğim. The Platform bir İspanyol filmi. İspanyollar böyle güzel filmler yapıyorlar mıymış ya? Dedirten cinsten bir film. Filmin ne yönetmenini ne de oyuncularını tanıyorum. Ama oyunculuklar da sahneler de gayet güzeldi. Bu video hem izleyecek film arayanlara bir film tavsiyesi hem de bir analiz niteliğinde. Korkma, filmi anlatmaya başlamadan önce haber vereceğim. O zaman durdurabilirsin videoyu. Öncelikle bu filmi herkese tavsiye etmiyorum. Hassas bir yapınız varsa içerikten oldukça rahatsız olacağınızı garanti edebilirim. Hatta hassas olmayanları bile rahatsız edebilir. Film, yiyeceklerin büyük bir platform üzerinde yukarıdan aşağıya doğru verildiği yüzlerce katlı delik adı verilen bir çeşit hapishanede mahkumların yaşadıklarını konu alıyor. Filmde çok fazla mesaj, metafor ve gönderme mevcut. Bunları incelemeye geçmeden önce spoiler uyarımı yapayım. Videonun bundan sonrasını filmi izledikten sonra izlemek isteyebilirsin. Seçim senin. Evet, filmi birçok yönden ele alabiliriz. Siyasi açıdan da incelenebilir, dini açıdan da veya etik açıdan da incelenebilir. Filmin anlattıkları yeni şeyler değil. Daha önce benzer sistem eleştirisi konuları işlendi. Platform fikri gayet orijinal tabii ama filmin mesajı yeni bir şey değil. Fakat film mesajını başarılı bir şekilde aktarmış. Delik adı verilen bu yerde bazı temel kurallar var. 0. katta inanılmaz bir titizlikle hazırlanan mükellef bir sofra sırasıyla bütün katlara iniyor. Her katta 2 dakika kalıyor ve bu şekilde devam ediyor. Yemek sadece o 2 dakika içerisinde o kattaki 2 kişiye ait. İstedikleri kadar yiyebilirler. Ama yanlarına bir şey alamazlar. Eğer alırlarsa ya oda aşırı ısınır ya da aşırı soğur. Katlarda musluklar var ve istediğiniz kadar su içebiliyorsunuz. Eğer katta yaşayan biri yoksa platform durmaz ve aşağıya doğru inmeye devam eder. Yemek aslında teknik olarak herkese yetecek kadar hazırlanır ama tahmin edeceğiniz gibi bu asla gerçekleşmez. Çünkü üst kattakiler tıka basa yiyerek yemeğin daha orta katlara gelmeden tükenmesine yol açar. Bu da aşağı katlarda olanlar için korkunç bir hayatta kalma savaşına neden olur. En aşağıya kadar inen platform çok yüksek bir hızda yukarıya doğru çıkar. O yüzden kimse bu platformun üzerine binip yukarıya çıkamaz. Ayrıca mahkumlara oraya girmeden önce yanlarında tek bir eşya getirme hakkı verilir. Bu eşya herhangi bir şey olabilir. Yani içeriye bir silah bile sokabilirsiniz ki karakterimizin hücresini paylaştığı kişinin Samurai Plus adında bir şeyleri kestikçe kendini bileyen bir bıçağı vardı. Öte yandan bizim karakterimiz yanına İspanyol edebiyatının ünlü yazarı Cervantes'in Don Quixote kitabını almıştır. Kim böyle bir yere bir kitap getirir ki? Son olarak mahkumların kaldıkları katlar her ay rastgele değiştirilir. Yani 6. kattasınız diyelim, kendinizi bir gün uyandığınızda 171. katta bulabilirsiniz. Aslında işin kırılma noktası da tam olarak burası. Film zaten bu mesajla başlıyor. 3 tür insan vardır. Yukarıdakiler, aşağıdakiler ve düşenler. Bir başka replik de şuydu. Aşağıdakilerle konuşma. Neden? Çünkü aşağıdalar. Yukarıdakilerle de konuşma. Neden? Çünkü yukarıdalar. Bu iki replik aslında filmi özetliyor. Yukarıda olanların aşağıdakileri umursamıyor olma sebebi, alt katlarda yaşadıkları zorlukların ve dayanılmaz açlığın acısını çıkarmaları. İnsanların doğası budur. Kendisi rahatken başkalarını düşünmez. Katların sürekli değişmesinin sebebi aslında insanlara basit bir gerçeği anlatmak ama insanlar bunu yapmıyor. Paylaşmıyorlar. Bir insan günlük yiyecek ihtiyacını çok minimal düzeye indirip sağlığından hiçbir şey kaybetmeden su içerek burada rahatça yaşayabilir. Herkes hayatta kalabilecek kadar yese, yemek en alt kata kadar ulaşabilir. Ama insan açgözlü, bencil ve umursamazdır. Filmde fark ettiyseniz bununla ilgili güzel bir detay vardı. İnsanlara buraya girmeden önce en sevdikleri yemeğin ne olduğu soruluyordu. Çünkü o yemeği menüye ekliyorlar. Yani insanlar sadece sevdiği yemekle yetinse, yemek her kata ulaşır. Buradaki sistemin amacı da insanlara paylaşmayı öğretmektir. Ama belli ki bu sistemde insanlar kendi kendilerini asla değiştiremeyecekler. O yüzden bir şeyleri değiştirebilecek olan birine, bir çobana ihtiyaçları vardır. Ana karakterimiz Gorenk tam da bu kişidir. Filmdeki en üst katta bulunan yönetimi devlet, aşağıdakileri de toplum olarak okuyabiliriz.
Ama bence üst kattakileri melekler, şefi tanrı ve aşağıdakileri de kulları olarak okumak bu film için daha doğru sonuçlar veriyor. O yüzden bu açıdan inceleyeceğim. Şef yani tanrı insanlara kusursuz bir yemek yani kusursuz bir dünya yaratıyor. O dünyanın nimetlerinden faydalanmak için yapmaları gereken tek bir şey var. Bölüşmek. Film birçok dini unsuru içinde barındırıyor. Goreng İsa'yı ve insanlığı, hücre arkadaşı da şeytanı temsil ediyor. Şeytanı temsil eden karakter orada olma sebebini şöyle anlatıyor. Evdeydim. Sakallı bir adamın bıçak bileyici reklamını izliyordum. Samuray Max bileyiciler düz veya tırtıklı her bıçağı biler diyordu. Şu bıçağa bakın, o kadar kör ki süngeri bile kesemiyor. Samuray Max'ten sonra en sert yüzeyleri hatta bir tuğlayı bile kesebilir. Ve kesti. Sonra birkaç ev hanımı çıkıp Samuray Max'in hayatlarını değiştirdiğini söylediler. Hepsi bir ağızdan domates bile soyamıyorduk. Ekmek parçalanıyordu. Samuray Max hayatımızı değiştirdi dediler. Açıkçası ben hiç domates soymadım. Dilimlenmiş ekmek alırım. Mutfak bıçağıyla tuğla kesmek neden gerekir, onu da anlamıyorum. Ama beni düşündürdü. Niye bıçaklarımı bilemiyorum? Ya onları bilemediğim için benim de hayatım berbatsa, detaylara dikkat etmiyorum diye mi? Detaylar Goreng. Bir tane satın aldım ve sonraki reklamı bekledim. Yine aynı sakallı adamla aynı ev hanımları vardı. Bil bakalım ne satıyorlar. Tuğlayı bile kestikten sonra körelmeyen bir bıçak. Doğrarken kendisini biliyor. Adı ne biliyor musun? Samurai Plus. Belli ki suratıma gülüyorlardı. Detaylar. Detaylar beni delirtti. Televizyonumu alıp camdan fırlattım. Kaçak bir göçmenin üstüne düştü. O adamın ölmesinin suçlusu ben miyim? Evet, bir şeyler çağrıştırdı değil mi? Detaylar. Şeytanın detaylarda gizli olması. Kestikçe bilenen bıçaksa, şeytanın insanı saptırdıkça daha da güçlenmesi. Birçok dini inanışta şeytan kötü olduğu için şeytan olmamıştır. Kıyas yaptığı için, detaylara takıldığı için, mantık yürüttüğü için şeytan olmuştur. Daha sonra Goreng'in sistemi bozmak için birlikte yola çıktığı Baharat ismindeki siyahi karakter Yahudileri temsil ediyor. O daha önce ipiyle en üst katlara ulaşmaya çalışan biriydi. Ama üst kata yani Tanrı'ya ulaşabilmek için kullandığı yöntem yani ip yanlıştı. Bu yüzden o iple yani yanlış inanışlarıyla asla Tanrı'ya ulaşamayacaklardı. Yukarıdakilere bir mesaj ulaştırabilmek için korumaları gereken bir tatlı. Eğer onu en alt kata kadar indirebilirlerse ve yiyecek daha sonra hiç el değmeden en üst kata kadar çıkarsa yönetime bir mesaj göndermiş olacaklardı. Ama bunu yaparken bambaşka şeylerle karşılaşacaklardı. Buraya daha sonra geleceğim. Şimdi filmin tekrar en başına dönelim. Film ana karakterimiz Goreng'in gözünün açılmasıyla başlıyordu ki bu da metafor olarak ileride yapması gereken şey olacaktı. Onun ve diğer insanların. Yapmaları gereken şey gözlerini açmalarıydı. Diğerlerini görebilmek için, fark edebilmek için. İçinde bulundukları sistemde bir hata vardı, bir kusur vardı. O kusuru bulmaları için gözlerini açmaları gerekiyordu. Aksi takdirde hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerdi. Peki neydi o kusur? Neydi o görülmesi gereken şey? Buna gelmeden önce şunu anlamamız lazım. Bu film aslında bize insanın şeytandan daha bencil, daha zalim ve daha acımasız olabileceğini anlatıyor. Filmin bir sahnesinde Goreng ve hücre arkadaşı 171. katta uyanıyor. Daha önce tecrübesi olduğu için o kata yemek gelmeyeceğini bilen hücre arkadaşı Goreng'i yatağa bağlıyor. Ona yaşlı olduğu için bir ay boyunca sadece su içerek hayatta kalamayacağını, ilk bir hafta yemek yemeyeceğini, sonra vücudundan parçalar koparıp yiyeceğini söylüyor. İlk bakışta zalimlik gibi görünse de üzerinde düşününce öyle olmadığını fark ettim. Çünkü arkadaşlıklarının zamanla biteceğini ve açlığın insana neler yaptırabileceğini çok iyi tecrübe etmişti. Böyle bir koşulda zaten bir noktadan sonra mantıklı düşünemeyip kontrolü elden kaybedip birbirlerine saldıracaklardı. Yaşlı ve güçsüz olan taraf kendisi olduğu için de muhtemel bir saldırıda kaybeden taraf olacaktı. Her ne kadar elinde bıçağı olan kişi o olsa da. Bu yüzden hem kendi hayatını hem de Goreng'in hayatını garanti altına almak için böyle bir yöntem seçti. Cezasının bitmesine az bir zaman kalmıştı. O yüzden hayatta kalmalıydı. Goreng'ten ölümüne yol açmayacak kadar küçük parçalar kesecek ve hem kendini hem de Goreng'i ölmeyecek kadar besleyecekti. Dediği gibi ilk hafta sadece su içerek yaşadı. Sonra bacağından
küçük bir parça keserken kayıp çocuğunu arayan ve platforma binip en aşağı inen bir kadın gelip onu savunmasız bırakıyor ve bıçağı Goreng'e veriyor. Goreng de oldukça vahşi bir şekilde hücre arkadaşını öldürüyor. Yani eline geçen ilk fırsatta cinayet işliyor. Hücre arkadaşının onun bedenine gösterdiği saygıyı Goreng ona göstermiyor. Alın size güzel bir tartışma konusu. Bu olayda kim haklı? Filmin bize anlatmaya çalıştığı şey insanların doğası gereği eşitsizliği yenemeyeceği. Çünkü çoğu insan doğası gereği kötüdür. İyi insanlar bile koşullar değiştiğinde iyilikten uzaklaşabilirler. Bunu Goreng üzerinden çok rahat görebiliyoruz. Başlarda hücre arkadaşının hareketlerini tasvip etmeyen, yardımsever ve merhametli tutum sergilese de zaman geçtikçe o da sisteme yenik düşerek normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya başlıyor. O da yemeklere saldırıyor ve aşağıdakileri umursamaz hale geliyor ve sonunda öldürmeye başlıyor. Evet, kaldığımız yere geri dönelim. Goreng ve Baharat, Panna Cotta isimli bir tatlıyı önce en alt kata kadar el sürmeden indirip sonra onu sağlam bir şekilde en yukarıya göndereceklerdi. Amaç buydu ama aşağı katlara indikçe başka gerçeklerle karşılaştılar. Platform yavaşça dibe inerken görülen sahneler hem rahatsız edici hem de etkileyiciydi. Goreng aşağı katlarda olduğu zaman da platformun kaç saniyede yukarı çıktığını saniye saniye hesaplamıştı. Onun hesabına göre ortalama 250 civarında kat olmalıydı. Plana göre ilk 50 kata halihazırda iyi beslendikleri için hiç yemek vermeyecek, 51. kattan itibaren herkese ihtiyacı kadar yemek dağıtacaklardı. Böylece 250. kata Panna Cotta'yı indirip 0. kata ulaştıracaklardı. Ama platform 333. kata kadar indi ve içeride 14 yaşından küçük kimsenin olmadığı söylenmesine rağmen orada küçük bir çocuk vardı. Sistemdeki kusur o çocuktu. Kimsenin görmediği, fark etmediği o çocuk. İşaretleri görmüşlerdi ama o çocuğu arayan annesinin aklını kaçırdığını söylediler. İnanmadılar, umursamadılar. Tek umursadıkları kendileriydi. Filmin sonu birçok insan için muallakta bitmiş olsa da sonundaki mesaj bence gayet açıktı. Bu sistemin amacı buydu. O çocuğa ulaşmak. Yani yükselebilmek için önce en dibe inmek gerekiyordu. Tabii açıkta kalan, aklınıza takılan bazı şeyler kalmış olabilir. Örneğin o yaşta bir çocuğun 333. katta nasıl hayatta kaldığı veya platformun hiçbir yere bağlı olmadan nasıl hareket ettiği. Yani biz aslında ne izledik? İzlediğimiz gerçek miydi yoksa hayal miydi? Bu konuda ben şöyle düşünüyorum. Film bize vermek istediği mesajı anlatmak için böyle bir yöntem kullanmış. Yani platformun nasıl hareket ettiğini anlamamıza gerek yok aslında. Film öyle ileri teknoloji bir tarihte geçmiyordu anladığım kadarıyla. Yani o platformu hiçbir bağlantı olmadan hareket ettirebilecek bir teknoloji yok. Yani bu filmi Black Mirror'ın bir bölümü gibi düşünebilirsiniz. O hapishane bir sanal gerçeklik bile olabilir. İçeride yaşananlar gerçek olmayabilir. Tüm bu sistemin amacı oldukça radikal bir yöntemle insana bir ders öğretmek. Belli ki sistem uzun yıllar boyunca birinin hatayı bulup düzelteceği zamana kadar insanların bencilce birbirini yediği bir yer olarak devam etmiş. Filmde Goreng buradan çıktığında bir diploma alacağından söz ediyordu hatırlarsanız. Hücre arkadaşı ise ona diploma veriyorlar ama bana vermiyorlar demişti. Çünkü şeytan sınavı başta kaybetti. Onun diploma alma şansı yok. Ama insanlık için hala bir umut vardı. Bu sistemi insanın geçtiği bir sınav olarak görebiliriz. Sınavı kazanmak için de 333. kattaki çocuğa ulaşmak, yani umuda ulaşmak ve fedakarlık yapıp kendini aşağıda bırakarak onu yukarı göndermek gerekiyordu.